Yeni bir günden merhaba. Gözlerimizi Mardin'de açtık. Öyle bir acıkmışız ki silip süpürdük ne varsa. Bugün ilk durağı Kuruyemişçi. Buralar bademiyle ünlü. O yüzden badem şekeri çok popüler. O yüzden rehberimiz bizi buraya getirdi. Bu gördükleriniz hepsi badem. Envai çeşit badem şekeri var. Tiramisu'lu, kremalı, normal sade. Tabii ki burada sadece badem şekeri satılmıyor. Başka şekerlemeler, kahveler, baharatlar, çeşit çeşit dokumlar. Zaten videoda izledikçe fark edeceksiniz ürünlerin çeşitliliğini. Benim bu gezide yeni keşfim Kürt kahvesi oldu. Gittiğimiz hemen hemen çoğu yerde vardı, satılıyordu. Orada ikram edilenler gerçekten çok lezzetliydi ama biz kendimiz paket olarak satın aldığımızda içtiğimizde aldığımız arasındaki farkı fark ettik. Aynısı değildi. Yolunuz düşerse mutlaka deneyin. Şimdi sizi ortamla biraz baş başa bırakıyorum. Görmeye ve tatmaya doyumluk olmaz. Efendim şimdi de diğer durağımıza geçiyoruz. Burası da günün ikinci durağı. Mardin Midyat'tayız. Buraya ilk geldiğimizde bizi Kaçakçılar Çarşısı'na götürdüler. Yani Kaçakçılar Çarşısı dediğim de işte Suriye'den falan yakın yerlerden mal geçiriyorlar. Onları vergisiz satıyorlar. O yüzden kaçakçılar. Millet deli gibi alışveriş yaptı burada. Öyle böyle değil. Çünkü durumun farkındaysanız Türkiye'de çok fazla vergi alınıyor. Bir ürünün fiyatı 2 katına bazen 3 katına falan çıkabiliyor. Burada ne kadar ürünün garantisi olmasa da fiyat uygun olunca millet gözünü karartıp ürünü alıyor. Midyat deyince sadece aklınıza işte yapıları ve kaçak ürünler gelmesin. Aynı zamanda telkari de yapılıyor burada. Ve telkari çok meşhur. Zaten birazdan orayı da size göstereceğim. Bu arada da Midyat'ın sokaklarının keyfini çıkaralım. Burası da bahsettiğim dükkan. Burada hem telkari yapılıyor hem telkariler satılıyor. Telkariden daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu yüzden tekrar bahsetmeyeceğim. Dükkanda çok güzel parçalar vardı. Rahat 1,5-2 saatimizi orada geçirmiş olabiliriz. Annemle çok kararsız kaldık neyi alalım neyi almayalım diye. En sonunda anneme, teyzeme ve kendime birer bileklik aldık. İşte böyle şeyler ömürlük hatıra olacak şeyler. Yuvarlak hesap 10.000 TL harcamış olabiliriz. Midyat'a her gün mü geliyoruz? Boş ver anasını satayım diyerekten paraları gömdük. Neyse, borç yiğidin kamçısı diyerekten şimdi sizi Midyat'ın ortamıyla baş başa bırakıyorum.
Ve bir sonraki durak Batman. Batman'ın Dicle kıyısında bulunan Hasankeyf'e geldik. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 öncesinde rehberimiz buraya geldiğinde buranın sular altında olmadığını ve güzelce gezebildiklerini, bu gördüğünüz suların olduğu yerde yürüyebildiklerini anlatmıştı. Gönül isterdi ki o dönemde görebilmeyi burayı ama ne yazık ki nasip olmadı. Şimdi görmek varmış nasipte. Hasankeyf'in dönemi çok eski dönemlere dayanıyor. Şu ileride gördüğünüz mağaralarda insanlar eskiden yaşamışlar. Gemideki oranın yerlisi olan rehberin söylediğine göre birkaç tane aile hala da oradaki mağaralarda yaşamaya devam ediyormuş. Böyle bir yerde mağarada yaşamak egzantrik bir şey olsa gerek. En azından bu benim düşüncem. Bu arada gezerken kıyıda birkaç tane tekne görüyorsunuz. Sanırım orada yaşayan aileler bu tekneleri kullanarak ulaşım sağlıyor. Bu mağaraları kapısı yok, bacası yok falan diye düşünmeyin. Bazı yerlerine pencere falan yapmışlar. Aslında her şey insanın elinde, yeter ki istesin. Bu arada vaktiniz olursa Hasankeyf'i Google'da bir aratın derim. Hadi gelin burayı yakından keşfedelim. Şimdi tekneyle şu gördüğünüz açıklığa gireceğiz. Rehberimizin anlattığına göre eskiden burada dilek dileniyormuş. Hatta o açıklığı süslemişler, yakından göreceksiniz. Hatta rehberimiz bayağı bir espri yaptı. Dedi ki işte döviz veriyorsunuz, sonra gelip istediğiniz dileğinizi rehberinizin kulağına fısıldıyorsunuz, sonrasında da oluyor falan diye dalga geçti. Genelde buradaki insanlar, işte bebekleri olmayanlar buraya geliyormuş. O yüzden orada beşik de görüyorsunuz.
Başka çeşitli şeyler de var. Ama tabii bunların hepsi batıl inançtan öteye gitmiyor. Eğer inanıyorsanız veren de Mevla, alan da Mevla. Bu arada kısa bir bilgi vereyim. Buradaki taşlar biraz yumuşak olduğu için kuşlar burada taşların içine yuva yapabiliyorlarmış. Ve öğle vakti. Biz çok aç olmadığımız için annemle bir tane lahmacunu bölüştük. Ardından da ortaya bir tane künefe söyledik. Mardin, Batman derken Diyarbakır'a geldik. Bu gördüğünüz kuleyi de insanlar dilek dilemek için kullanıyorlarmış. Bu alttaki boşluktan insanlar geçiyorlar. Bizim gruptakiler resmen orada tavaf ettiler. Belli bir süre orada oyalanmak zorunda kaldık. Burada gördüğünüz taşların çoğu Diyarbakır'a özgü. Şu koyu renkte olanlar var ya, işte tam da onlar. Aslında rehberimiz burayı bayağı anlattı da benim kafada hiçbir şey kalmamış. Evet, sıra geldi Cahit Sıtkı Tarancı'nın evine. Buraya da müze kartla giriyorsunuz. İçeride aman aman bir şey yok. Ama amaç Diyarbakır mimarisini görebilmek. Tek bir avluya bakan 4 tane ev düşünün. Ama böyle büyük evler değiller tabii ki de. Bir iki odadan oluşan evler. İşte ilkbaharda birinde, yazın birinde, kışın birinde kalıyorlarmış. O döneminde zenginlik sembolü buymuş. Burada hem Cahit Sıtkı Tarancı hakkında bilgi ediniyorsunuz hem de o dönemin Diyarbakır evrini görmüş oluyorsunuz. Burası da örnek teşkil etmesi amacıyla düzenlenmiş. Evin her yeri ayrı detay. Resmen sanat eseri gibi bir ev. İçinizde Cahit Sıtkı Tarancı'yı bilmeyenler olabilir. Herkes edebiyatla meşgul değil çünkü. Kendisi ünlü şairlerimizden birisi. Ayrıca sadece müzeyi gezmiyorsunuz. İsterseniz müzenin bahçesinde su sesi eşliğinde havuza bakarak çay, kahve, limonata ne varsa orada satılan içip ferahlayabilirsiniz. Efendim müze hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra artık yavaş yavaş müzeden çıkma vakti geliyor. Her odaya tek tek girip çıktıktan sonra artık Diyarbakır'ın çarşısına doğru yöneliyoruz. Müzeden çıktıktan sonra rehberimiz biz dağılmadan hemen sizi Diyarbakır surlarına götüreyim dedi. Hadi gidelim. Surlara geldik. Surların içine girdikten sonra şaşırdım. Çünkü bu kadar kalabalık beklemiyordum. Bayağı insan vardı. İnsanlar piknik yapıyorlardı. Kimisi gelmişler çay kahve içiyordu sadece. Yürüyüş yapanlar, ne bileyim bir şeyler satanlar. Bir sürü insan vardı içeride. Benim burada en zevk aldığım şey surlarda yürümek oldu. Eğer buraya gelirseniz ve yükseklik korkunuz da yoksa kesinlikle surları tamamen yürüyün derim. Özellikle de akşamüstü güneş batarken kesinlikle çok güzel bir manzarası var. Tüm şehir ayaklarınızın altında kalıyor. Normalde annem böyle şeylere pek sıcak bakmaz ama surlara o da çıkmak istedi benimle birlikte. 2 kişi beraber surlara çıktık ve işte manzara.
Hele bizimkilerin gidişine bakın hele. Annem surlarda su koyuverdi. Yükseklik korkusu, depreşti. O yüzden bir yerde kaldı. Sonra Diyarbakırlı bir abla aldı geldi yanımıza. Baktım benimki tutmuş kadının elinden geliyor. Ve artık otele dönüyoruz coşkusu. Cüneyt bizi diskoya götür. Cüneyt bizi diskoya götür. Bu ortamı ilk kez görünce dedim ki ben nasıl bir yere geldim ya? Nasıl bir ortamın içindeyiz? Sonra bir hoşuma gitti ki sormayın. Tam da bitapları oynadığımız saatlerde böyle coşkulu müziklerle kendimize gelmeye çalıştık. DJ, şoför ve rehber time. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Otelimize geldik. Bu akşam Diyarbakır'da kalıyoruz ve bu banyo bana biraz çok böyle ucundan Japonya'yı hatırlattı. Bir ara Japon evlerini gösteren videoları çok izliyordum da oradan yani. Turun anlaştığı otellerin hepsi hemen hemen çok güzeldi gerçekten. Biz çok memnun kaldık. Hatta o kadar memnun kaldık ki eğer nasip olursa Doğu Anadolu turuna da aynı turla gideceğiz. Ve bunlar da bizim akşam yemeğimiz. Yemeklerimizi yedikten sonra tekrar odamıza dönüyoruz. Rehberimiz sağ olsun sabahın köründe dikti bizi ayağa. Meğersem daha kahvaltıyı bile hazırlamamışlar. Otel çalışanların bizden haberi yok. Bizim onlardan haberimiz yok. Ama sonuç olarak çözdük. Bu videoda benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night.